Onlar için anlatılanlar birer efsane değil. Tarihin kanlı sayfalarına düşmüş en tuhaf, en sarsıcı gerçeklerdi. Görünüşleri bir askeri andırmıyordu. Sırtlarında devasa kartal kanatları, üzerlerinde vahşi hayvan postları, başlarında ise kurt ya da sırtlan kafatasları. Elleri sadece mermer tokatlayarak birer balyoz gücüne ulaşmış çıplak devlerdi. Düşman ordusu, karşıdan onlara baktığında bir ordu görmezdi. Cehennemin kapılarının açıldığını, iblislerin yeryüzüne indiğini sanırdı. Peki kimdi bu adamlar? Sadece deli oldukları için mi bu ismi aldılar? Yoksa ölümü bir düğün gecesi gibi bekledikleri için mi? Bugün tarihin gördüğü en korkutucu, en sıra dışı ve en fedaice savaşan askeri birliğin Deliler Ocağı'nın karanlık ve şanlı dünyasına giriyoruz. Deli ismi modern dildeki akıl hastalığıyla karıştırılmamalıdır. Eski Türkçe'de ve halk ağzında bu kelime kılavuz, gözü pek, korku bilmez anlamına gelirdi. Onlar korkuyla olan insani bağlarını kopardıkları için bu ismi onurla taşırlardı. Peki bu ocağa her isteyen girebilir miydi? Asla. Bir deliler adayı olmak için devasa bir cüsseye, çelikten bileklere ve sarsılmaz bir karaktere sahip olmanız gerekirdi. Adaylar genellikle 20 ile 25 yaşlarındaki en güçlü gençlerden seçilirdi. Ama fiziksel güç, madalyonun sadece bir yüzüydü. Asıl sınav ruhsal dayanıklılıktı. Deliler kendilerini Hazreti Ömer'e nispet eder ve onu pirleri kabul ederlerdi. Hazreti Ömer'in o meşhur heybetini, sarsılmaz adaletini ve düşmana karşı gösterdiği sert iradeyi kendilerine rehber edinmişlerdi. Bu manevi bağ, onları sadece birer savaşçı değil, aynı zamanda birer gazi derviş yapıyordu. Bir insanın deli olması, sadece sırtına bir post takıp meydana atılmasıyla mümkün değildi. Bu ocağa girmek, bugünün en zorlu özel kuvvetler seçimleri kadar sancılı bir süreçti. Onlar birer ordu değil, birer yaşayan silah gibi şekillendiriliyordu. Delillikten deliliğe geçiş. Ocağa girmek isteyen adaylara delil denirdi, yani kanıt. Aylarca süren bir nefis terbiyesiydi. Genç aday, ocağın deli başına mutlak itaati öğrenir. Bir derviş gibi azla yetinmeyi kabul ederdi. Acıya karşı duyarsızlaşma. Deliler, savaş meydanında ağır yaralansalar bile sanki hiçbir şey olmamış gibi savaşmaya devam etmeleriyle ünlüydü. Eğitimlerinde acı eşiğini yükseltme teknikleri uygulanırdı. Balkanların dondurucu soğuğunda az kıyafetle hayatta kalmak, günlerce aç ve susuz kalarak iz sürmek bu eğitimin bir parçasıydı. Yakın dövüşün zirvesi, mermer tokatlama. Herkesin bildiği o meşhur idman aslında teknik bir zorunluluktu. Islatılmış mermerleri avuç içleriyle gece gündüz döverek ellerini nasırlaştıran bu adamlar avuçlarını birer çelik plakaya dönüştürürdü. Bu idman sadece kas yapmazdı. Kemik yoğunluğunu artırır, eli gerçek bir silaha dönüştürürdü. Eğitimin en gizemli kısmı manevi boyuttu. Ölmeden önce ölmek felsefesiyle. Dünyevi bağlarından tamamen koparlardı. Bu süreç sonunda asker, savaş meydanına girdiğinde bir tür savaş transına geçerdi. Onların o korkutucu, boş ama kararlı bakışlarının arkasındaki sır şuydu. Aslında bu dünyadan çoktan vazgeçmiş olmaları. Deliler tarihin gördüğü ilk profesyonel psikolojik harp ustalarıydı. Görünüşleri düşmanın zihnini daha kılıçlar çekilmeden felç etmek için tasarlanmıştı. Başlarında kurt, sırtlan veya pars kafatasından yapılma kalpaklar. Vücutlarına sarılmış aslan postları. Ama en çarpıcı özellikleri sırtlarına taktıkları devasa kartal kanatlarıydı. Bu kanatlar sadece süs değildi. At üzerinde tam süratle düşmana doğru koştuklarında rüzgarın etkisiyle bu kanatlardan çıkan o uğultulu ses düşman atlarının ürkmesine, şahlanmasına ve saf dışı kalmasına neden olurdu. Karşınızdaki adamlar korkmuyor gibi değil, korkuyu çoktan geride bırakmış gibi görünürdü. Kollarını kesip acıya gülümseyen bu adamları gören bir Haçlı askeri şu notu düşmüştür. Onların yüzünde insani bir ifade yoktu. Sanki her biri zaten ölmüş ve intikam için geri gelmiş varlıklardı.
Savaş meydanında deliler ordunun en ön safında yer alırlardı. Görevleri şuydu: düşman ordusunun moralini çökertmek ve en sağlam safları yarmak. Savaş başladığında kimi zaman vahşi çığlıklar atarak, kimi zamansa ürkütücü bir sessizliğe bürünerek saldırırlardı. Düşman saflarına daldıklarında ellerindeki gürzler ve palalarla tam bir kıyım makinesine dönüşürlerdi. Özellikle ağır zırhlı şövalyeler için deliler tam bir kabustu. Zırhın içindeki bir şövalye, hızlı ve hafif hareket eden. Kılıcı kırılsa bile bir tokatla miğferine ezip boynunu kıran bu devlere karşı tamamen çaresiz kalıyordu. Viyana kuşatmasından gelen bir anlatıya göre, surların önünde tek başına bekleyen bir deli süvarisi, üzerine gelen onlarca mızraklı piyadeye rağmen yerinden kıpırdamamış. Atını şaha kaldırıp dev kanatlarını açtığında, piyadeler bir ejderha gördüklerini sanarak arkalarına bakmadan kaçmışlar. İşte bu, delilerin düşman zihninde kurduğu imparatorluğun özetidir. Deliler sadece savaşta değil, barış zamanında da sınırların koruyucusuydular. Casusluk yaparlar. Düşman topraklarına sızarak bilgi toplarlardı. Dil almak dedikleri faaliyetle düşman subaylarını canlı olarak kaçırır, orduya bilgi getirirlerdi. Bu adamların biriktirdiği bir altın, sahip oldukları bir toprak yoktu. Ganimeti arkadaşlarıyla paylaşır, kendilerine sadece aplarını ve silahlarını bakacak kadarını ayırırlardı. Göğüslerinde taşıdıkları levhalarda tek bir cümle yazılıydı: kaderde ne varsa o gelir başa. Ama her büyük hikaye gibi, delilerin hikayesi de değişen dünyanın kurbanı oldu. Ve 19. yüzyılda savaşın kuralları değişti. Meydanlarda kartal kanatlı devlerin yerini kilometrelerce öteden ateşlenen toplar aldı. 1829 yılında 2. Mahmut döneminde yapılan askeri reformlarla birlikte Deliler Ocağı da tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Bir zamanlar Avrupa'yı titreten o dev kanatlar artık yok. Ama bir delinin ruhu asla tam olarak silinmedi. Onlar mermerleri tokatlayan elleriyle, kaderde ne varsa o gelir başa diyen teslimiyetleriyle bu toprakların hafızasına kazındılar. Deliler, korkuyu öldürenler, rüzgarı kanatlarına takanlar ve Osmanlı'nın en karanlık gecelerinde parlayan en keskin kılıçlar. Bugün Balkanların sisli dağlarında rüzgar sert estiğinde köylüler hala o dev kanatların hışırtısını duyduklarını söylerler. Belki de onlar hala oradadırlar. Sınırları bekleyen atsız birer gölge olarak. Bu hikayede seni en çok ne etkiledi? Mermer tokatlayan eller mi? Yoksa o dev kartal kanatları mı? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve tarihin bu saklı sayfalarını keşfetmeye devam etmek için abone olmayı unutmayın. Tarih sadece kazananları değil, ölmeyi bir ödül sayanları da yazar. Tarihle kalın. Hoşça kalın.